erken boşalma yüzünden çift ilişkin bitme noktasına geldi. Boşanma noktasına geldi. Ya da kadın partner bazen ben cinselliğimi yaşamak istiyorum, kadınlığımı hissetmek istiyorum serzenişleriyle bize gelebiliyor bazen hastalar. Burada çok önemli 3 tane ayrıntı var arkadaşlar. Birincisi, erken boşalma yüzünden hiçbir zaman suçluluk duygusu duymamanız gerekiyor. Aşağılık duygusu duymamanız gerekiyor. Bununla ilgili bir utanç duymamanız gerekiyor arkadaşlar. İkincisi, erken boşalma sadece erkeğin problemi değildir bir çiftte. Yani çift sonuç olarak cinsel ilişkiyi beraber meydana getiriyor. Çift ilişkisinde erken boşalma varsa eğer mutlaka kadının da bunda bir etkisi vardır. Üçüncü de en önemli durum bence bu konuyla ilgili. Bir kadın erken boşalma yüzünden erkeğine destek vermiyorsa, cinsel ilişkiyi reddediyorsa o zaman erken boşalmadan ziyade, cinsellikten ziyade çift ilişkisini bir oturup konuşması, değerlendirmesi, gerekiyorsa bir aile terapisine gitmesi gerekiyor. Bu durumu cinsel terapist de üstünden gelemezler yani. Böyle de bir durum var. Çünkü erken boşalma bu sözü söyleyen bir kadın partnerdi. Eğer siz erken boşalma düzeltseniz bile gene çift ilişkisinde başka bir yerden, başka bir problemden patlak verir. Gene başka bir yerde bir sıkıntı olur. Esas problemi ortadan kaldırmak gerekiyor. Erken boşalma tedavisinin en önemli unsurlardan bir tanesi bir kere sıklıkla ilişkiye girmek, hataları, yanlışları görmek ve düzeltmekten ibarettir zaten bir kere. Bu böyle bir bilinmesi gerekiyor. Şimdi 5 tane önemli ayrıntı vereceğim arkadaşlar. 5 önemli ayrıntı erken boşalma ile ilgili siz ne yapabilirsiniz? Birincisi, bir kere ereksiyon probleminizin olmadığını düşüneceksiniz. Yani ereksiyon probleminiz varsa, sertleşmenizi kaybedebiliyor olacağınızdan korkuyorsanız mutlaka biyoloji hekimine gidin bir kere zaten. Ereksiyonunuzla ilgili hiç şüpheniz olmaması lazım. İkinci önemli ayrıntı cinsel ilişki esnasındaki pozisyon. Pozisyonlar birbirinden çok farklı. Yüzlerce pozisyon var. Cinsel ilişki pozisyonu var. Kalça tabanına binen yükün en az olduğu pozisyon tercih edilmeli erken boşalmada. Bu yan yana pozisyonlar olabilir. Erkeğin altta olduğu pozisyonlar olabilir. Erkek üste geçtiği zaman kalçaya ve kalça tabanına binen yük arttığı için erken boşalma birazcık daha fazla oluyor. Kalça tabanı kasları dediğimiz pelvik bölgedeki kaslar, yani penisin etrafını saran makat bölgesindeki kasların gayet gevşek ve güç harcamıyor olması lazım. Çok gevşek olması lazım bu kasların. Yatakta gevşek olacak bu kaslar ama dışarıda bunun antrenmanını yapabilirsiniz. Kegel egzersizleriyle oranın kanlanmasını arttırabilirsiniz. Çok işinize yarayacaktır. Bununla ilgili kanalda video var. Üçüncü önemli ayrıntı da arkadaşlar ritim. Ritim çok önemli. Cinsel ilişki sanki bir 100 metre sprintercısı gibi ya da bir yarış atı gibi değil, sanki bir maratoncuymuş gibi belli bir tempoda, hafif bir tempoda, sanki saatlerce sürecekmiş gibi düşünürseniz aklınızda baştan, yavaş girerseniz olaya mutlaka süre uzayacaktır. Ritim çok önemli arkadaşlar. Porno filmlerdeki gibi değil asla. Dördüncü önemli ayrıntı penisin vajine giriş sığ mı derin mi? Penisi vajine derin mi sokuyorsunuz yoksa sığ mı sokuyorsunuz? Bu çünkü has seviyenizi çok etkiliyor. Eğer has seviyenizi düşürmek istiyorsanız penisi sığ olarak, daha hafif olarak vajine çıkartabilirsiniz. Bu da etkili, bu da çok önemli bir ayrıntı. En önemli ayrıntı 5. noktada, o da duyusal has seviyesi dediğimiz durum. Yani ilişkinin başında has seviyeniz 0, boşaldığında 10 olması lazım. Baktığınız zaman sanki yerden havalanan bir uçak gibi böyle yukarı doğru dümdüz gidiyor has seviyeniz. İşte bu has seviyesini böyle dümdüz göndermek sanki bir yerden kalkan uçak gibi hatalı. Has seviyenizi zaman zaman düşürüp iyice, zaman zaman yükseltip zaman zaman tekrar düşürmeniz lazım. Eğer has seviyenizi kontrol etmeyi diğer anlattığım 4 önemli maddeyle sağlayabilirseniz o zaman saatlerce ilişkiye girebilirsiniz. Saatlerce ilişkiye girebilirsiniz. Sanki tantra seksi yapıyormuş gibi, tantrik seksi yapıyormuş gibi. İnsanlar bunu zaten binlerce yıldan beri yapıyor bu şekilde seks. Boşalmadan saatlerce seks yapıyor. Bu şekilde uzatabilirsiniz. Ama şu net bir bilgi, kesin bir bilgi. Yani kadınların bunu bilmesi lazım. Türkiye'de ortalama cinsel ilişki süresi yaklaşık 5 dakika. Dünyada da 5-6 dakika civarında. Yani kimse böyle saatlerce seks yapmıyor. Çok az kişi yapıyor. 15 dakikalık bir cinsel ilişki süresi mükemmel bir süre diyebilirim rahatlıkla. Hani yarım saatlik bir cinsel ilişki süresi altın cinsel ilişki süresi denilebilir. Yani bir kadının
ya da erkeğin beklentisi ne olması lazım cinsel ilişki esnasında? Haz seviyesini daha nasıl arttırabiliriz? Korkmadan, endişelenmeden, panik yapmadan cinsel ilişkiye nasıl girebiliriz? Sanki cinsellik çiftlerin, büyüklerin bir oyunu gibi düşünmek gerekiyor. Bunlara bir kenara koyduğumuz zaman başka ayrıntılar da var tabi. Mastürbasyon alışkanlığı, porno alışkanlığı, beslenme, uyku bozukluğu, hareketsiz bir yaşam gibi durumlar da mutlaka cinsel ilişki süresini, ereksiyon kalitesini mutlaka etkiliyor. Bunlarla ilgili kanalda o kadar çok video var ki bunlara bakabilirsiniz, bunları seyredebilirsiniz. Ben gene son olarak mutlaka şunu söylemek istiyorum. Bana böyle başını iki elinin arasına koyup da erken boşanmam yüzünden boşanma noktasına geldim diyen bir erkek gördüğüm zaman mutlaka eşini de çağırıyorum. Eşini de görüyorum. Eşine de bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Ama dediğim gibi bu durum bu kadar acı ve dramatik bir hale geliyorsa altından mutlaka başka bir durum daha çıkıyor. Dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarımla.